Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlaması sadece 10 dakikanızı alacak kadar kolay, irmikli, şerbetli tatlı tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis şerbetli tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekerini ve 2,5 su bardağı suyu uygun bir tencerenin içerisine aldım. Bir dilim de limon ekledikten sonra şerbeti ocağa alıyorum. Toz şeker eriyinceye kadar şerbeti karıştırıyorum ve ardından şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Tatlının şerbeti kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatıp ardından ocağın altını kapatıp ılınmaya bırakıyorum. Şimdi sıra geldi irmikli kesme tatlısını hazırlamaya. Bunun için yarım su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 yumurtayı karıştırma kabının içerisine aldım. Sıvı malzemeleri spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve bir paket de hamur kabartma tozu. Toplamda 2 su bardağı un kullandım ben. Yavaş yavaş un ekleyerek irmikli tatlının hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar spatula ile karıştırarak hamuru hazırlamaya devam ediyorum. Unu yavaş ve kontrollü ekleyin lütfen. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir tatlı hamuru elde etmiş olacağız. İrmikli tatlının hamuru elimle yoğrulabilecek kıvama geldi artık gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca elimle karıştırarak irmikli şerbetli tatlının hamurunu toparlıyorum. Hira tatlısı olarak da bilinen bu tatlıyı hazırlaması oldukça kolay gerçekten. Eğer şerbetli tatlı tariflerini seviyorsanız, kolay şerbetli tatlılar arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay irmikli şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesini hazırlamış olacağız sizlerle birlikte. Bu arada kesme irmik tatlısının hamuru da artık toparlandı gördüğünüz gibi. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi hazırladığımız hamuru hemen tezgaha aldım ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Ardından her bir parçayı elimle böyle yavaşça sıkıp uzatarak rulo şekline getiriyorum. Bu aşamada tezgaha sürerek rulo yapmaya çalışırsanız eğer hamur biraz dağılıyor. O yüzden elinizle sıkarak şekil vermenizi tavsiye ederim. Hamura rulo şeklini verdikten sonra tezgahın üzerine birazcık irmik serptim ve her bir hamuru bol bol irmiğe batırarak ayarlıyorum. Hazırladığımız tatlı hamurunu irmik ile kapladıktan sonra şimdi bir parmak eninde dilimleyerek hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle lokmalık şerbetli tatlılar olacak aslında. O yüzden lokma tatlısı olarak da ya da lokum tatlısı olarak da adlandırılan bir tatlı tarifi bu. Ben bir hamur kesme aparatı ile kestim. Ancak pişerken birazcık şekli bozuldu. O yüzden siz bıçak ile keserseniz çok daha düzgün olacaktır. Şimdi hazırladığımız bu irmikli lokmalık tatlıları dikdörtgen borcamın içerisine yerleştiriyorum. Hazırladığımız tatlı hamuru yağlı olduğu için borcamı yağlamadım. Hepsini güzelce dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kontrollü şekilde pişireceğiz. 25 dakikanın sonunda hazırladığımız irmikli tatlılar hafif pembeleşiyor. Burada rengini tam olarak gösteremedim size gün ışığından kaynaklı olarak ama hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır. Fırından çıkardığımız ve ilk sıcağı çıkan irmikli kesme tatlısının üzerine soğuyan şerbeti gezdirerek döküyorum. Gördüğünüz gibi şerbeti döker dökmez hepsinin rengi çok daha güzel tatlı bir renk almaya başladı. Şerbetin tamamını döktükten sonra 2-3 saat oda sıcaklığında dinlendirin mutlaka. Eğer gerekirse tatlıları yan çevirerek de şerbetini iyice içine çekmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle soğuduktan sonra çok daha lezzetli olan bir şerbetli tatlı tarifi hazırlamış olduk.
Sizler de benim gibi kolay şerbetli tatlı tariflerini seviyorsanız, Ramazan için, iftar için tatlı tarifleri arıyorsanız eğer hazırladığımız bu irmikli kesme tatlısı tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. İrmikli Hira tatlısı olarak da adlandırılan bu hazırladığımız tatlı tarifini denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.